Bazı şeylerin ailemizden miras kaldığını söyledin. Peki bunlardan nasıl çıkabilirim? Bunun adına reddi miras diyorum ben. Metaforik olarak şöyle söyleyeyim. Bazen ailemizde bir büyüğümüzü kaybederiz ve vefat eden büyüğümüz borç bırakır gerisinde. Ve kanunda ya da işte hukukta böyle bir şey vardır. Reddi miras vardır. Reddi miras ne demek? Aslında size bırakılmış olanı reddetmekle borcu da otomatik olarak reddetmiş oluyorsunuz. Reddi miras diye o yüzden cümleye kurduğum şey bu. Yani ne demek oluyor biliyor musun? Ailemiz bize bazı şeyleri miras gibi RNA dediğimiz şekilde belki DNA'mızla belki sadece onların duygularını farkında olmadan içselleştirmiş olmamız gibi şeyleri almış oluyoruz. Peki bunları reddi miras yapabilmemiz için öncelikle fark etmemiz gerekiyor. Ben kendimde şöyle bir şey fark etmiştim. Annemin çok da sinir olduğum bir özelliği vardı. Annem hastalıklarla çok özdeşleştirmişti kendini. Yani bazen sevginin ve ilginin onun üzerinde olmadığını hissettiği ya da belki de kendi içinde yalnız ve çaresiz hissettiğinde, bilmiyorum detayını, onun içinde yaşanan bir duygu tabii ki, hastalık oluşurdu hayatında. Ve o hastalık sayesinde etrafı insanla dolardı, ilgi üzerinde olurdu, mecburen böyle bir şey yaratırdı. Bunun en çarpıcı örneğini de şurada yaşamıştım. Bir gün vapurda gidiyoruz biz, Kadıköy vapurunda. Annem de bir trafik kazası geçirmişti. Ve trafik kazasında işte ayağına böyle buradan buraya kadar platin koymuştu ve o yüzden de bir yara izi vardı. Yarı vapurda karşımızda oturan bir beyefendiye bakıp şöyle dedi: ayağımdaki ize bakıyorsunuz değil mi? Belki adamın gözü dalmıştı, bilmiyorum. Ben trafik kazası geçirdim. Kamyon bu hale getirdi beni. Aylarca yattım. Hikaye buradan başlamıştı. Yani merhaba, nasılsınız, tanışıyor muyuz bile demeden annem hayatındaki bir kazayı, bir hastalık durumunu anlatmaya başlamıştı. Sonra bir gün bir arkadaşımla ilgili gene ben bir uyarı almıştım yıllar evvel, çok yıllar evvel. Bana dedi ki, tanıştığımızdan beri dedi, ilk yarım saat boyunca ailendeki hastalıklardan, işte senin sağlıkla ilgili olan işte şöyle bir şeyim var, şöyle bir şey yaşıyorum dediğinden ve de bu hayatta yapamadıklarından bahsediyorsun, başaramadıklarından bahsediyorsun, yapmak isteyip de ulaşamadıklarından bahsediyorsun. Senin hayatın bundan mı ibaret demişti. Çok bozulmuştum ve çok kızmıştım. Belli etmemeye çalışarak, böyle yutkunarak falan, yo falan gibi böyle konuyu geçiştirmeye çalıştım ama sonrasında oturup gerçekten düşündüm. Ben ne anlattım bu merhaba deyip tanıştığım ilk insana? Gerçekten de anneme benzer bir yönüm olduğunu o anda fark ettim. İşte o zaman reddi miras yapmaya karar verdim. Yani bilinç dışımda annemden almış olduğum konuyu sağlık, hastalık, başımıza, vah bizim başımıza gelenler gibi yerden paylaşmak yerine benim de yapabildiklerim, benim de yaptıklarım, benim de başardıklarım, benim de kendimle gurur duyduklarım, yaptığımdan dolayı ya da başardığımdan dolayı kendimle onurlandığım hayatımda onlarca şeyler varken yapamadıklarım üzerine yoğunlaşmanın ne kadar anlamsız olduğunu ve karşıya da aslında hiç de öyle ilgisini çekebileceğim ya da daha çok benimle bana ah ah vah vah diyecek bir şeye de yaratmadığını da fark etmiş oldum. Ve ondan sonra işte o ailemizden miras olarak bize geçen, bizde kalan, farkında olmadan aldığımız, içselleştirdiğimiz ve kabullendiğimiz bazı şeylerin farkına vardığımız andan itibaren bunun üzerine, bunu işte metaforik olarak reddi miras dediğim gibi, reddi mirasının nasıl yapılması gerektiğini, nasıl bu alışkanlığımı değiştirebileceğimi, bunun arkasında niye yaptığımı, niye yapıyorum? Çünkü annem onunla işte ilgiyi topluyordu kendince ve etrafında daha fazla insan yoğunlaşıyordu. Kim bilir, belki o yalnızlık duygusuna ya da kendi içindeki o devinime bir cevap bulabiliyordu. Ve bunun aslında doğru ve anlamlı olmadığını, çünkü aslında o toplaşmanın insanların kendi vicdanlarından, kendi suçlanma korkularından, kendi belki de istemedikleri halde orada olmalarını gerektirdiklerini düşündüklerinden orada olduklarını fark ettiğim için insanları etrafımda toplamanın ya da onların ilgisini çekmenin, yapamadıklarım, olmayanlar, hastalıklar, vah başıma gelenler değil de bu hayattaki hayallerim, hayallerimin hangilerine ulaşabilmiş olduğum, bu yolculukta yaşadıklarım ve yaşadıklarımdan edindiğim deneyimlerimle sohbetleri yapmanın çok daha keyifli, anlamlı ve derinliği olan şeyler olduğunu fark edip kendimi bu yönde eğittim ve değiştirdim.